Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi alize şalla karşınızdayım. Simli bir ip. Şöyle ipimin renk numarasını vermek istiyorum. 191 numara ipimizin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Daha önce modeli anlattım. Bir modelimin üzerine yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kısaca pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimini yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle bu muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Bunu ilk kez izliyorsanız bunun detaylı anlatımını izlemediyseniz linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. O linki tıklayarak modelin detaylı bir şekilde kurulumunu, yapımını orada paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Şimdi burada kol altı kesimimizi yapacağız. Burada da yaka kesimi yapacağız hanımlar. Siz soruyorsunuz sağ sol. Şimdi burada bunu ilk şöyle diyeyim, bunu kol altı oyuntusu yaptıysanız önce, sonra yaka kesimi yaptıysanız zaten sizin solunuz olmuş oluyor şu şekilde. Düşünün. Onu sol yaptığınız zaman bir sonraki yapacağınız diğer de sağ tarafı yaptığınız zaman önce yaka kesimi yapacaksınız, sonra kol altı oyuntusunu yapacaksınız. Önce burası bu sefer yaka kesimi olacak. Burası kol altı olacak. Zaten arkada da iki tarafta da şöyle kol altı oyuntumuz oluyor hanımlar. Bunu da sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Çok soruyorsunuz niye işte sağ yaptım solu yapmadım, solu yapmadınız, niye sağ yapın solu yapın hep söylüyorsunuz da onun için bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Şöyle tek tek batıyorum sık iğnelerime. Evet, trabzan. Burada zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız var. Bu buradaki. Şimdi diğer sık iğnelere tek tek şöyle batıyorum. Kol altı örüntüsü yapıyoruz hanımlar. Şöyle trabzan. Sık iğnelerimiz var. Zaten bir sıra sık iğne geçiyoruz. Bir sıra model örüyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimize batıyoruz. Tek tek kol altı örüntüsü yapıyorum. Şöyle birinci modelimi yaptım. Şimdi ikinci modeli de aynı şekilde. Bu hanımlar yelek değil. Gerçekten beden işinden de hiç anlamıyorum. Ben onu size söyleyeyim. Ben çünkü sürekli yelek yapan biri değilim. Yaptığım zaman da nasıl yapıyorum hanımlar? Kime yapıyorsam onun ölçüsüne göre. Şöyle trabzanlarımı şu lastiğimi yaptıktan sonra yapacağım kişinin şöyle bedenini tutuyorum. Arkaysa arkaya, önse ön tutuyorum. Ne kadar eğer yetiyorsa zaten o benim için yeterli. Bir tarafı tuttuğum zaman veyahut arkayı tuttuğum zaman ilk önce arkayı yaparsanız daha sağlıklı. Arkayı o kişinin bedenine tutarsanız zaten biraz daha yelek geniş olacağı için biraz daha geniş bırakırsınız. Lastiğinizi yaparsınız. Onun yarısını zaten yarısından şöyle bir lastik fazlası ön için olacak. O şekilde siz bedeninizi ayarlayabilirsiniz hanımlar. Gerçekten soruyorsunuz. Onu o şekil bilmiyorum. Kaç tane kaç beden oluyor onu bilmiyorum. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın hanımlar. Burada kenar trabzanımız 2 modelimizi yaptık. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tanesi zaten bir modelimiz şu trabzan olacak. Devam edecek bir modelimiz bir trabzanımız da kol altı oyuntusu yaptık. Parçam küçük olduğu için bu kadar. Eğer siz daha geniş istiyorsanız daha kilolu birine yapıyorsanız şöyle 2 tane yaparsınız. Üçüncüyü de şöyle şu kenar yaparsınız. O şekilde devam edersiniz. Ben şimdi şöyle ortaya batıyorum ve modelimi devam ettiriyorum hanımlar. 3 tane
Trabzan ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Bir zincir çektim arada. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5 altıncıya tam orta kısmına batıyorum sık iğnenin ve aynı şekilde trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi yakaya kadar devam edelim. Yakada beraber kesime başlayacağız. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5 altıncı sık iğneme batıyorum. Şöyle trabzan 1 2 3. Burada bakın 3 tane trabzan, bir zincir, 3 trabzan, daha 6 tane trabzan, arada bir zincir oluyor. Ben burada onu yapmıyorum. Sadece kesime başlıyoruz ya hanımlar. Sadece 3 tane trabzan, yarım model yapıyorum. Ve buradaki şöyle kenar trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir zincir ve dönüyorum. İlk trabzanın tepesine şöyle trabzan. Burada yaptığımız işlem sık iğne sırasında herhangi bir işlem uygulamayacağız hanımlar. Burada şöyle diyeyim. Burada kesilme olmaz, eksiltmeler olmuyor. Bakın 3 tane trabzanımız var. İlk trabzanın, modelimizin 3 trabzan. İlk trabzanın şöyle beline giriyorum. Buraya 1 2 3 4 5 tane sık iğne. Arada bir trabzan bırakıyorum. Diğer trabzana geçiyorum. Şöyle burada yarım modelimiz var hanımlar. 3 4 5 ve şu boşluğa batıyorum. Sık iğne. Ve diğerlerini normal bir şekilde bakın. Bunu bu şekilde ördüm. Burası yarım model olduğu için şöyle bu şekil. Ve şimdi örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi model anlatımı yapmıyorum hanımlar şu anda. Kol ve yaka kesimini nasıl yaparsınız pratik bir şekilde onu sizinle paylaşıyorum. Onun için şimdi kol altına kadar bu şekilde modelimi örmeye devam edeceğim. Kol altına gelince orada dönüşümüzü nasıl sağlayacağız onu da sizinle paylaşacağım. 5 tane sık iğnemiz var, sonra 6.'yı şu boşluğa batıyoruz. Bu şekilde sıram sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldik. Şöyle sık iğnelerimi ördüm. Yine buradaki boşluğa batıyorum. Şöyle bir tane sık iğne. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi ördüm. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum hanımlar. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Zincirimle beraber 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Buradaki boşluğun içine giriyorum. 1 2 3 4 5. Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir, ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Hepsini bir kapattım. Arada bir zincir, ipimi doluyorum, diğer modele. Şimdi yakaya gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Burada yapmamız gereken bir tane zincir çekmek. Ben zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki tek bir trabzan arada var ya, tepesine batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5'li bir fıstık, hepsini bir kapattım.
Burada yine bir tane fıstık yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanımı örmeye devam ediyorum. 5 tane trabzanımız var. Trabzanlarımızı örüyoruz. Bir zincir ve dönüyorum. İlk sık iğne trabzanın tepesine battım, sık iğne şöyle tek tek batıp sık iğne örüyorum. Bakın hanımlar, burada şöyle buraya batmayacağım boşluğa, sadece şuradaki boşluğa tek batacağım. Fıstığımızı kapatmış oluyoruz. Kesim yapıyoruz ya. Bir modelimiz bitmiş oldu hanımlar. Şöyle zincirin içine girdim. 1 2 3 4 5. Buradaki boşluğa bir tane. 1 2 3 4 5. Boşluğa bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Sık iğnemizi örüp tekrar geri dönüyoruz. Burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Yine öreceğim yakaya gelene kadar yakada kesime beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yine yaka kesimine geldim. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğneme batıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı ördüm. İpimi doluyorum. Bakın buradaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Burada yine yarım model. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada uygulayacağız. O şekilde birbirinin tekrarı olacak artık hanımlar. Bir zincir ve dönüyorum. Bakın yarım model. İlk trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne. İkinciye sık iğne. Şöyle tek tek ve sık iğne sırasındayız. Sık iğne olarak örüyorum hanımlar. Buradaki boşluğa batmadan şöyle ön yüzünü çeviriyorum. İlk trabzanımın beline giriyorum. 1 2 3 4 5. Diğerine geçiyorum. O arada bir tane bırakıyoruz. Burada yarım model olduğu için sonuncuya batıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle ara boşluğa batıyorum, sık iğne. Ve bu şekilde şöyle modelimi burada yaptığım gibi burada da uygulayarak devam edeceğim. Yine gidip kol altından döneceğim. Yakaya gelince beraber yaka kesimine devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Yine burada zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Aradaki bir tane trabzanımız var ya, şöyle bir tane trabzan kaldı. Şöyle trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5. Hepsini bir kapattım. Burada yine hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki sık iğne trabzanlarımı örüyorum. Sık iğnelerime batarak. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını yarım model olarak şöyle bitiriyoruz yarım model olarak. Bir zincir şöyle göstereyim. Bakın yakamız ortaya çıktı bile. Ve dönüyorum. Şöyle sık iğne sırasındayım yine. Tek tek trabzanlarımın tepesine sık iğne. Sık iğnelerimi ördükten sonra fıstığımın tepesine değil şu ara boşluğa batıyorum. Bakın şuraya batmıyorum. Sadece şu boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve
zincirin içine giriyorum. 5 tane sık iğne. 4, 5. Ve bu şekilde gidip döneceğim. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde yakada yine beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, kol altımı ördüm, döndüm, geldim, yine yaka kesimine ipimi doluyorum. 6. sık iğneme batıyorum. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım, ipimi doladım ve şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. Yine yarım model yaptım hanımlar. Bir zincir çekip şöyle dönüyorum. Trabzanların tepesine tek tek batıp sık iğne örüyorum hanımlar. Sık iğnelerimi ördüm. Modelimin ön yüzünü şöyle çeviriyorum. Bakın ilk trabzanın yarım modelimiz var ya, beline giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer sonuncu trabzana, 3. trabzana giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ara boşluğuna batıyorum. Bu şekilde diğer modellerimi de örüp tekrar yaka kısmına gelince beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldim. Burada hiç zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Bakın arada bir tane trabzanımız var. Trabzanımızın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir kapatıyorum. İpimi doluyorum. Buradaki sık iğnelerime batıp kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. 3. modelimiz de bu şekilde bitmiş oluyor. Artık mantığımız zaten aynı şekilde örmeye devam edeceğiz hanımlar. Kesimimiz bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi çok da güzel düzgün bir kesim oldu hanımlar. Ben şimdi yine aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Evet hanımlar, şöyle bir model daha kestim. Bakın 1, 2, 3, 4 modelimizi kestik. 2 tane modelim kaldı. Şimdi düz bir şekilde artık kesimimi bitirdim. Hanımlar, şu genişliği de size şöyle anlatayım. Bu kadar bırakmak zorunda değilsiniz. Kime yapıyorsanız onların omuz genişliğine göre bunu da siz ayarlayacaksınız. Şöyle yine 6. sık iğneme batıyorum ortaya. Şöyle 3 tane trabzan. Burada artık tam model yapıyorum. Bir zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane trabzan. Kesimi bitirdik hanımlar. İpimi doluyorum ve şöyle kenar. Bakın zaten düz bir şekilde kenar sık iğnemize batıyoruz ve sık iğneler trabzanlarımızı örüyoruz. Ben bu modelimi de bu şekilde bitirmek istiyorum hanımlar. Düz bir şekilde, artık herhangi bir işlemimiz yok. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da uygulayacağız. Sıramı da modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimizi, kol altı kesimimizi yaptık. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir yaka kesimi, kol altı kesimi oldu. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde yeleklerinizin kesimlerini yapabilirsiniz hanımlar. Yani modelin değişince yaka kesimleri değişmiyor. Mantık, matematik aynı hanımlar. Aynı şekilde azaltarak bu şekilde modellerimizi bitirip ve yaka kesimimizi bu şekilde ortaya çıkarmış olacağız. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.